Şimdi ben size bir şey diyeyim mi? Almanya'da dengeyi sağlamak için her yıl en az 400 binden 600 bine kadar göçmen almaları lazım. Bunu da en iyi olarak en büyük grubun temsilcilerinden alırlarsa bunların uyumu daha kolay olur. Zira artık Türkler her türlü köşe başını tutmuş durumdalar. Eskiden Türkiye'den gelecek yeni göçmenlerden lisan bilgisi isterlerdi ve Türkiye'de imtihana sokarlardı. Şimdi Almanya'daki bir firma, bu çok önemli. Türkiye'den bir kişiyi isimsel olarak isterse Almanya o kişiyi lisan bilgisine bakmadan kabul etmek zorunda. Zira Alman parlamentosunda şimdi yeni göç kanunu yasalaşmak üzere artık 3 yıl sonra Alman vatandaşlığı veriliyor. Eskiden böyle değildi. Almanya'da üçlü koalisyon hükümeti göçmenler konusunda adımlar atıyor. Maalesef Almanların aldıkları daha çok beyin göçü oluyor. Yani doktorlara öncelik veriyor ya doktorlara hastaneler istiyor. Sağlık personeline büyük ihtiyaç duyuyorlar. Mühendislere duyuyorlar. Sağlık personellerine özellikle yaşlılar yurdunda bakım açısından ihtiyaç duyuluyor. Bu kişilerin Almanya'ya gelmesi kolaylaşıyor. Böylece biz altyapısına büyük para harcadığımız grupların Almanya'ya gitmesini sağlıyoruz. Yani bir nevi Almanya'ya kapital transferi oluyor. Yani Almanya'da artık tıp okuyan gençlerimizin sayısı azaldı. Bunun için Türkiye'den getiriyorlar. Fakat çok değerli arkadaşım şunu söyleyeyim. Almanya'da brüt 50 bin euro maaş ancak insanı geçindirir. Orada para ve kapital kimi olmaz. Onun için yani 50 bin euroyu bugünkü Türk parasına çevirirseniz büyük bir para olarak ortaya çıkıyor ama çok büyük bir para değildir. Yani ben size bir şey diyeyim mi? Orada en azından 7 bin, 8 bin euro maaş. Onu da kolay kolay vermiyor Almanlar. Yani doktorları maalesef köle gibi kullanıp az para veriyorlar. Kötü bir gelişme var. Baktığınız zaman Almanya'ya da sığınma hakkı talep eden Türklerin sayısı çok azalmıştı. Fakat son 2 yılda Türkiye'deki ekonomik ve politik şartlardan sıkılıp Almanya'ya gitmek isteyen Türklerin sayısı çok arttı ve çoğu da kaçak yollardan gidiyor. Eskiden kaçakların çalışma olanağı yok denecek kadar azdı. Şimdi belirli olanaklar bulunuyor. Fakat kaçak çalışanlar Almanya'da çok sömürülüyor. Katiyetle ben Türkiye'deki dostlarıma bunu tavsiye etmem. Şimdi oraya giden Türkler tanıdıklarını buluyorlar, altyapılarını buluyorlar, restoranlarını, camilerini buluyorlar. Yani en çabuk intibak edecek ulus Almanya'ya gidecek Türkler. Bu eskiden biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Polonyalılarda da böyleydi. Kısa zamanda bunlar asimile edildi ve Polonyalılar sadece soyadlarından Polonya asıllı oldukları belli olurdu. Fakat Türkler asimile olmuyor. Türkler olursa entegre oluyorlar. Bu açıdan Almanya'ya gidecek Türkler çok çabuk entegre olur. Çok kısa zamanda kendilerine yakın insanlar bulurlar. Eğer legal yollardan Almanya'ya gitme şansları varsa ve parayı da baştan iyi pazarlık ederlerse ben Türkiye'deki insanlarıma tavsiye ederim. Almanya'da 3 milyon 300 bin Türk insanımız yaşamaktadırlar ve Almanya uyum sorununda sorumlu olarak Türkleri tutmaktadır. Daha sonra gelen Suriyeliler de tepkilerden nasiplerini almaktadırlar. Bence Türkler uyum konusunda 62 yıl içinde çok büyük adımlar atmışlardır. Fakat şu var, Almanya 82 milyonluk nüfuslu bir ülke. Maalesef kendisi çok kültürlü bir ulus olamadı ve Almanya iki kültürlü bir ulus durumunda. Türkler ve Almanlar. Tabii ki Türklerin yaptıkları her hareket onların gözüne çarpıyor. Öbür tarafta Türklerin gösterdikleri uyumlara gözlerini kapatıyorlar. Bu konuda ben Almanya'da çalışırken çok büyük etkiler yapacak hareketler yapmıştım. Oradaki iş adamlarının konumunu, göçmen Türkler arasındaki emeklilerin sorununu ortaya çıkarmıştım. Şimdiki sivil toplum örgütlerinin de bunu yapmasında büyük yarar görüyorum. Bunu Almanya'da ırkçılığı takip eden kurumlara
Avusturya'da olduğu gibi bildirerek, çok bildirerek bunun dikkati çekmesini sağlarlar ve Türk örgütleri diğer yabancı örgütlerle birlikte basın toplantılarından bunları eyalet parlamentolarında gündeme getirilebilir. Zira eyalet parlamentosunda yapılacak basın toplantıları Almanya'da çok dikkati çekmektedir. Bu gibi adımlar atmaları şarttır. Bir de uyum konusundaki yaptıkları attıkları adımları Alman kamuoyuna daha fazla duyurmaları lazımdır. Kamuoyu yani bunu hissetmelidir. Eğer Almanya'da Türkler olmasaydı ne gibi ekonomik kayıplar olabilirdi? Onların ödedikleri, getirdikleri gayri safi milli hasılaya etkilerini daha iyi anlamaları lazımdır. Şimdi kurumlar, derneklerin kendi içinde bulundukları şehirlerde daha etken olmaları lazım. Alman resmi kurumlarından iyi ilişki kurmaları lazım ve sorunlarını Alman yetkililere duyurmaları şart. Bunları yapamadıkları takdirde maalesef dışlanmaya devam ederler. Biz de kendimize düşen adımları gerek kadınlarımız gerek erkeklerimiz yapmak zorundalar. Çok önemli bir kurum var. Avusturya'da yaşayan göçmenlerin %50'si Viyana'da yaşıyor. Viyana Belediyesi bir kurum oluşturmuş Zara adında ve Zara'ya o kentte olan yabancı düşmanlığına yönelik, ırkçılığa yönelik belirli tepkiler gönderiliyor ve 2022 raporunu Avusturya Belediye Başkan Yardımcısı ve Zara'nın temsilcisi Viyana'da kamuoyuna açıklıyor ve şu çıkıyor ortaya. 2022 yılında %20 oranında yabancı düşmanlığı artmış durumda. Bunlar kendilerinin %24'ü halk tarafından kendileri bildiriyor. %76'sı da tespit edilmiş ve buna göre Viyana ne gibi tedbirler alacağını ortaya çıkarmak istiyor. Ayrıca Viyana'da bir de dokumentasyon ştelle diye bir yer var. Bu da İslamofobi, İslam düşmanlığına yönelik tepkiler geliyorlar ve bunlar kamuoyuna açıklanıyor ve ne gibi tedbirler alınması düşünüyor. Bir de şunu size söylememde yarar var. Maalesef Viyana'da Hristiyan demokratlar sosyal demokratlarla anlaşamadığı için aşırı sağcı partiyle koalisyon hükümeti kurdular. Bu da tabii ki ırkçılık hareketlerini arttırıyor ve politikacılar bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyorlar. Ancak bu rapor sayesinde kamuoyu aydınlanıyor. Bunun için önümüzdeki yıllarda alınacak tedbirlerle 20 yıldır bu araştırmaları ve tespitleri yapan kurum neler yapılması gerektiğini ortaya çıkaracak.